Evde yemek tarifleri mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün en güzel tart kek tarifini vereceğiz sizlere. Ölçüsü hiç şaşmaz. Her zaman tam kıvamında olur. Önce malzemelerimizi de hazırlıyoruz. Borcamıma önce 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. 1 çay bardağı da toz şekerimi ilave ediyorum. 1 paket vanilyalı ilave ediyorum. Güzelce çırpacağız şimdi. Tam bir mayonez kıvamına gelene kadar, bembeyaz olana kadar çırpacağız ki kıvamı tam yerinde olsun. İstediğimiz kıvama geldik. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz içerisine. 1 çay bardağı da süt ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. 2,5 çay bardağı da un ilave ediyoruz. Bu yarım çay bardağımız. 2 çay bardağı da burada. 1 paket de kabartma tozunu ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da dolu dolu kakao ilave ediyorum. Tekrar çırpıyoruz. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Ola ki kakaosu çok yoğun geldi size. Biraz içerisine süt koyup, böyle yarım çay bardağı kadar süt koyup tekrar mikserden çekerek daha da açabilirsiniz. Bu da size bir ufak tüyo olsun. Şimdi tereyağımızı da koyuyoruz kalıbımıza. Komple bunu yağlıyoruz. Buradaki amacımız kek tartımızı kalıp çok rahat kolaylıkla bıraksın diye. Şimdi kalıbımızı gördüğünüz gibi güzelce tereyağıyla yağladık. Şimdi karışımımızı da hamurumuzu da kalıbın içerisine döküyoruz. Bu arada fırınımızda 180 derecede 10 dakika önceden ısıttık. Şimdi fırına koyacağız. Yaklaşık 15 ile 20 dakika arasında bir pişme süresi var ama fırından fırına değişebilir. Siz gene fırınlarınızda kontrollü pişirmenizde fayda var. Şimdi 180 derecedeki fırınımıza koyacağız. 15-20 dakika arasında kontrol ederek pişmesini sağlayacağız. Şimdi burada bir püf nokta daha gösterelim bu arada. Tam düzgün olması için şöyle sallayacağız. Biraz da şöyle vurabilirsiniz ki tam eşit seviyede olsun. Fırınımıza koyuyoruz. 180 derecede pişmesini bekleyeceğiz. İçin kremasını hazırlıyoruz. 1 paket krem şantiyi borcamımıza alıyoruz. 1 çay bardağı da sütümüzü içerisine ilave ediyoruz. Şimdi çırpıyoruz. Bu arada koyduğunuz süt mutlaka soğuk olsun. Kremamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi buzdolabımıza koyup dinlendireceğiz. Şimdi kekimizi fırından çıkarttık. Bir 10 dakika fırın sıcaklığında attık. Şimdi kekimizi ayrı bir tabağa alacağız ama ters çevireceğiz tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Tereyağı da sürmemizin faydasını gördünüz. Kek tart kendini çabuk bıraktı. Şimdi kremayı da hazırlamış olduğumuz kremamızda kek tartımızın üstüne koyuyoruz. Buzdolabında da dediğim gibi dinlendirdik. Bir spatula aldık şöyle elimize. Bakın kekin üst kısmına bunu güzelce yayıyoruz. Şimdi kremamızı sürdük. Bunu dolaba koyup dinlendireceğiz. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi biz damla çikolatadan çikolata sosu yapacağız ama mesela 2 paket kakaolu çikolata marketten alıp onu eritip de üzerine de dökebilirsiniz. Şu an elimizdeki malzeme bu olduğu için biz bunu kullanıyoruz. Damla çikolatayı eritip üzerine dökeceğiz. Ama önceden marketten şöyle 2 paket kare çikolatalar var ya, sütlü kakaolu çikolatalar, ondan alıp onu eritip onu da üzerine dökebilirsiniz. Fincanında süt ekliyorum çikolatamı eritirken. Evet, çikolatamızı erittik arkadaşlar. Dediğim gibi siz normal çikolata alıp eritirseniz daha kolay olur. Sosumuzu da birazcık sıcaklığı gittikten sonra tart kekimizin üzerine döküyoruz. Güzelce yayıyoruz. Sosumuzu da döktük. Tart kekimiz hazır.
Çayımız da burada hazır arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.